Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce mikrobeke farklı bir ip türüyle çalışmıştık. Bu sefer kağıt iple göstereceğim sizlere. Bu bitmiş hali kağıt iple. Şu şekilde yakından detaylarını göstermek istiyorum. Bunda farklı 3 renkle çalıştım. Elinizde az kalmış ipleriniz varsa siz de bu şekilde çalışabilirsiniz. Aslara gerek kalmıyor. Çünkü çok tok duruyor. Çift kat kağıt iple yaptığım için. İçi şu şekilde, telefon hariç her şey sığabilir. Askı kısımlarını sadece zincir çekerek oluşturuyorum. Çift kat kağıt ip olduğu için bu da yine aynı şekilde sert oluyor. Şöyle dilerseniz bu şekilde de yapıyorum. Bu birleştirilmemiş hali. Dileyen müşterilerime şuradan gold bir zincir geçiriyorum. Şu şekilde ayarlanabilir, yapılabiliyor. Nasıl dilerseniz. Çünkü diğer iplerle tam anlamayanlar vardı. Kağıt iple çalışacağım. Daha iyi anlayabilmeniz için tüm detaylarıyla anlatacağım sizlere. Tığ numaram 5, 4,5 veya 5 ile yapalım. 6 numara çok kalın gelecektir. Çift kat kağıt iple yapıyoruz. Hemen başlayalım. Bir zincir çekip ipimizi sıkılıyoruz. Ve daha sonra buradan göstermiş olayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile başlamışım burada. Kağıt ip kalın olduğu için. Buna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile başlamışım. Yani 7 numara olduğunda boyut tamamıyla böyle oluyor. Bu kalın bir kağıt ipi olduğu için bunu 6 ile başlamışım. 6 ile başladığımda da hemen aynı boyda oluyor. Zincir sayısını siz ipinizin kalınlığına ve uzunluğuna göre seçebilirsiniz. Bu çok kalın bir ipti. Bu biraz daha orta kalınlıkta ince bir kağıt ip. Hemen başlayalım. İpimizi sıkıladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bana göre ince oluyor. 7, 7 benim için yeterli olacaktır. Bir tane hemen fazladan bir zincir çekiyorum. Başlangıç için sık iğne ile başlıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün zincirlerin hepsine sık iğne batıyoruz. Evet, son zincire battıktan sonra ipimizi düzeltelim. Hemen karşı noktaya bir sık iğne daha batıyoruz. Toplamda son sık iğneye 3 tane batacağız. Birinci bu tarafa battık. Tam karşı hizaya ikinciyi battık. Hemen ilk zincirin tam karşısına ipimizi arkada gizliyoruz. Bir sık iğne daha yapıyoruz. Oval geliyor kenar köşelerimiz. Devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Batmış olduğumuz sık iğnelerin tam karşısına gelecek şekilde birer tane sık iğne batıyoruz. İlk yapmış olduğumuzun tam karşısına bir tane ve bu köşede yaptığımız için bu köşeye de tam karşı hizaya bir tane sık iğne batıyoruz. Köşelerde toplamda 1, 2, 3, 1,
2, 3 tane sık iğne batıyoruz. Hemen şu arkada gizlediğimiz ipimizi keselim. Geldik birleştirme noktasına. Spiral şekilde örmüyorum. Tamamıyla kaydırma yöntemiyle kapama yapıyorum. Bir izleyicim böyle olmasına rağmen benden ilmek ayracıyla ayırmamı istemiş. İlmek ayracı takarak ayıracağım daha net anlayabilmeniz için. Hemen ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna batıp bir ilmek kaydırıyorum. Ve yapmış olduğum ilmekten geçirip bir zincir çekiyorum. Hemen buraya bir ilmek ayracı koyacağım. Aynı boşluğa çift batacağım. Bir, buraya ayracımızı takalım. Ve 2. Kaydırma yaptığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. Yine sıra sonuna kadar tek devam ediyoruz. Sıra sonunda yapmış olduğumuz ilk zincirin tepe boşluğuna tekrar çift batıyoruz. Başta olduğu gibi. 1, 2. Hemen karşı noktaya yaptığımız sık iğnenin tepe boşluğuna çift batıyoruz. Ve hemen yanındakine çift batıyoruz. Köşelerdeki 3 zincire çift batıyoruz. Sadece köşedeki zincirlere batıyoruz. Oval taban hazırlar gibi düşünün. Diğer zincirlere sıra sonuna kadar tek batarak devam ediyorum. Geldik. Çift batacağımız yere 1, 2 zincir vardı. Başlangıçta burada çift batmıştık. Bu 2 zincire de 1, 2, 1, 2 sık iğne. Başta ve sonda 1, 2, 3 tane sık iğneye çift batarak devam ediyoruz. Geldik sıramızın başına. Kaydırma yöntemiyle kaydıracağız. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe boşluğuna batıp kaydırma yöntemiyle kapama yapıyoruz. Yine aynı şekilde arttırmaya devam ediyoruz. Kaydırma yaptığımız ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıp 1, 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Tek batıyoruz. Çift battığımız yere geldik. Çift battığımız yerde ilk sık iğneye çift, ikincisine tek batıyoruz. Burada da çift batmıştık. İlk battığımıza çift, ikincisine tek batıyoruz. İlk battığımıza çift, diğerine tek batıyoruz. Çift, 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 tek, çift, tek, çift, tek olarak devam ediyoruz. Klasik arttırma yöntemi aslında. Sadece ilkine çift, diğerine tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz.
Geldik arttırma yaptığımız yere. Çift battığımız ilk sık iğnenin tepe boşluğuna çift batıyoruz. Diğerine tek batıyoruz. Çift, tek, çift, tek. Başta da zaten burada çift vardı. Çift ve tek battık. Evet, sıra sonuna geldik. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. İlmek çekip zincir yapıyoruz. Kapama yöntemiyle bu şekilde oval bir taban hazırlıyoruz. Geldik diğer sıraya. Yine aynı şekilde arttırma yaparak devam edeceğiz. Aynı yere tekrar çift batıyoruz. Devam ediyoruz tek olarak. Arttırmaları sadece köşelerde yapıyoruz. Çift yaptığımız yere kadar tek batarak sık iğne yapıyoruz. Geldik çift battığımız yere. Yine aynı şekilde ilk sık iğneye çift, diğerine tek ve yanındakine tekrar tek batıyoruz. Çift, tek, tek. Ne yapmıştık bir önceki sırada? Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Burada da bir çift, iki tek, bir çift, iki tek olarak devam ediyoruz. Çift yaptığımızın ilkine çift, diğerine tek. Hemen yanındaki sık iğneye de tek, bir çift, iki tek olarak devam ediyoruz. Geldik tekrar artırma yaptığımız yere. Bir çift, iki tek. Bir çift, iki tek. Geldik kaydırma yaptığımız yere. Sıra sonuna. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna batıp ilmek çekip tabanımızı kapatıyoruz. Evet, son artırmamızı yapacağız. Artırmaları bu sefer şöyle yapacağız. Çift yaptığımız iki çiftin üzerine de tek batıyoruz. Bir, kaydırma yaptığımız noktaya tek. İki, hemen yanındaki sık iğnenin tepesine tek. Sıra sonuna kadar tek yaparak devam ediyoruz. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu ayarlar kısmından yavaşlatabilir, o şekilde izleyebilirsiniz. Geldik çift yaptığımız yere. Çift yaptığımız iki sık iğnenin de tepesine tek batıyoruz. Hemen burada ilk çiftin yanındaki teke çift batacağız. İlk çiftin bir önceki sırada çift yaptığımız sık iğnenin hemen yanındakine çift batıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Çiftin üzerine iki tek, tek tek ve yanındaki tek sık iğnenin üzerine çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar tek batıyoruz. Çift battığımız yere
tek batıyoruz. Hemen bir önceki sırada çift yaptığımızın yanına tek sık iğne var burada. Ona çift batıyoruz. 1 2 3 4 4 tane tek yaptıktan sonra ilk başta burada çift yapmıştık. Yanında tek vardı. Bu tek sık iğneye çift batıyoruz. Ve arttırmamız artık bitiyor. Ve yine kapatıyoruz. Bu kadar arttırma yapıyoruz. Hemen başa dönelim. Çift çift çift. 3 çift. Burada hemen çift tek çift tek. Bir sonraki sırada çift tek tek çift tek tek çift tek tek. Sonraki sırada da burada yaptığımız gibi çiftlerin üstüne tek, hemen yanındaki tek sık iğneye çift batıyoruz. Ortada 1 2 3 4 tane tek oluyor. Hemen çift ve yanındaki tek sık çiftlere tek batıyoruz. Arttırmamız bu şekilde. Oldukça kolay bir model aslında. Çok fazla arttırma yapmıyoruz. Kameramı düzenleyeyim. Şimdi tüm sık iğnelerin arttırma bitti. Tepe boşluğuna batarak, tek batarak devam ediyoruz. Tüm sık iğnelere tek batıyoruz. Hiçbir arttırma yapılmayacak. Arttırmamız bitti. Bu şekilde yukarı doğru sık iğne yaparak çıkacağız. Eliniz alıştıktan sonra aslında örmesi oldukça kolay. Sadece ilk başlarda kağıt iple örmek, özellikle çift katta sizi çok zorlayacak. Ama eliniz alıştıktan sonra çok kolay olacak. Eliniz çok gevşekse 4 numara tığla da hazırlayabilirsiniz. Çok sıkıysa 5 olsun muhakkak. Yani benim ne sıkı ne gevşek. Ama kağıt iple ister istemez sıkı yapıyorum. Sıra sonuna geldik. İlk sırayı beraber kapatalım. Sonra çıkacağımız yere kadar sık iğneyi yapıp geliriz. Tabanımız yukarı doğru döndü farkındaysanız. Hemen buradaki kapama yöntemimizi. Bu arada bunu takmadım artık. Anlayacağınızı düşünüyorum. Evet. Kapamamızı yaptık. Bakın çantamız yavaş yavaş form alıyor. Bu çantada kaç sıra çıktığımıza bakalım. Son çiftimizi burada yapmışız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yapmışız. Buna bakalım. İpimiz daha inceydi. Şu an kullanmış olduğum ip gibi. Son çiftimizi buraya batmışım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yapmışım. Bunu biraz daha kısa tutmuşum. Siz nasıl isterseniz. İster daha fazla yükseğe çıkın. Ama eğer 10 ve üzeri olursa şu formu çok fazla almayacak. Yani şöyle duracak. Kötü olacak. Çıkmak istediğiniz yere kadar siz muhakkak şöyle yaparak. Çünkü çantanın formu şöyle. Böyle ayarlayarak çıkmak istediğiniz yere kadar çıkın. Çıktığınız yerde ben de çıkayım. Ondan sonra buluşalım. Evet, ben yeterince istediğim yere kadar geldim. Toplamda dilediğimden küçük oldu. Demek ki 8 sırayla başlasaydım daha güzel olacaktı. Bir tık küçük oldu. Bunu demeye çalışıyorum. Siz ipinizin kalınlığına, inceliğine göre ilmek sayısını lütfen arttırın. Toplamda
9 sıra ördüm arttırmadan sonra. Şöyle göstereyim. Arttırma yaptığım son yer burasıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. İstediğim sıraya geldikten sonra şu şekilde kapama yaparak zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyoruz. Elimizle el ütüsü yapalım. Hafif şöyle şekil verelim çantamıza. Bu çantalarda kesinlikle ütü yapmıyorum. Yoksa inceliyor ister istemez. Birazcık kameramı yaklaştırmak istiyorum. Evet. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi geleceğiz sap kısımlarını yapmaya. Hemen bir zincir çekip zinciri kapatalım. Sap kısımlarını hesaplamayı şu şekilde yapacağız. Çantamızı ortalayalım. İki yandan kapatalım. Eşit mi diye bakalım. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Birleştirme yerinde şurayı baz alıyoruz. Kapama yaptığımız yer. Burası bir ilmek olacak. Burası bir ilmek olacak. Tığ ile göstereyim hemen. Burası bir ilmek. Ve tam burayı kapama yaptığımız sık iğnenin tepe noktasını bir ilmek olarak sayıyoruz. Şu kısma dokunmuyoruz. 1, 2 gibi düşünün. Bu kısma dokunmuyoruz. Hemen oraya dokunmadan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane buradan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10 buradan. 2, 4, 6, 8, 10 tane buradan. Ve ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek kaldı. Şöyle anlatayım. Çantanızı büyük yaptınız diyelim. Yani 8 veya 9 zincirle tabanı başladınız diyelim. Bunda da bir şey değişmeyecek. Yine aynı şekilde sayacaksınız. Orta çift olsun yeter ki. Yani hani bu taraf 8, bu taraf 9 olmasın. Burası 10 olsun. 10 sizin için yeterliyse kalabilir. Ama küçük geldiyse hani geniş bir çanta yaptınız diyelim. 10 zincir sizin için eksik kalacak, ince olacak. Eğer zaten orta kısmınızda geniş olduğu için artırıp 12 yapabilirsiniz. Önemli olan bu tarafta da çift sayı olsun toplamda, bu tarafta da çift sayı ve ortada da çift sayı olsun. Birer tane eksik veya fazla olmasın. Çantanın muntazam durmasını istiyorsanız. Mesela bunda da 8 ile başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir ortada bırakmışım. Kenarları da tabii burayı arttırma eksiltme yaparak yaptığım için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yapmışım. Bu önemli değil. Önemli olan çantayı bu şekilde bitirdikten sonra eşit bir şekilde yanlardan sap yapacağınız yerleri ayarlayın ve ortada eşit sayıda olsun. Önemli olan kısım burası. Hemen şimdi sapımızın bir bölümünü yapmaya başlayalım. 10 saymıştık. Buradan bunu çıkarıyorum. İpimizi arkada gizleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Bakın hemen gösteriyorum. 8. Buraya battım. Bunu elemiyoruz. 8. Kapama yaptığımız zincirin tepesine batıyoruz. 9. İpimizi arkaya gizleyeceğiz. Ve son 10. Evet. Şimdi hemen döndürelim. 10. zincirimizi yaptıktan sonra döndürüp ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasına tığımızı batıp ilmek çekip kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde birleştirerek yukarı doğru çıkacağız sapı. İlk sırayı tek yaptıktan sonra hemen üst sıraya eksiltme yapacağız. Eksiltmeyi de ilk sıralarda yapıyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin, kapama yaptığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıp bir ilmek çıkartıyoruz. Hemen yanındakine de batıp bir ilmek daha çıkartıyoruz. Toplamda 1, 2, 3 tane tığımızın içinden geçiriyoruz. Bu şekilde eksiltme yapıyoruz. Sadece başta ve sonda yapacağız. Buralarda eksiltme olmayacak. Şimdi sona kadar, sonda 2 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerin tepe boşluğuna tek batacağız. Evet. Sonda bakın 1, 2 ilmek kaldı. Bunları da eksilteceğiz. 1. İkincisine de batıyoruz. İlmek çıkartıyoruz. Toplamda tığımızda 3 ilmek oldu. Üçünü birden çekip eksiltme yapıyoruz. Yine kapamayı aynı şekilde eksiltme yaptığımız ilmeğin tepe boşluğuna batıp ipimizi tığa dolayıp ilmek geçirme yöntemiyle kaydırdık ve bir zincir çektik. Bir tane eksiltme, bir tane eksiltmeden bir sıra, bir tane eksiltme yaptık. Şimdi bu sırada eksiltme yapmadan her sık iğnenin tepe noktasına birer tane batıyoruz. Evet, burayı da hiç artırma ya da eksiltme yapmadan düz devam ettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'e düştü ilmek sayımız. Yine aynı şekilde kapama yöntemiyle kapatıyoruz. Bakın, sapımız oluşmaya başladı. 1, 2, 3 sıra oldu toplamda. Devam ediyoruz. Burada da eksiltme yapmayacağım. Bir sıra yine tekrar düz öreceğim. Bu arada darlaştıkça örmesi zor oluyor. Ama alışacaksınız. Son sık iğneye de batıyorum. İlmeği kapama yöntemiyle kapatıyorum. Evet. Şimdi bu son sırada da bir eksiltme daha yapacağız. Ve sonra işlem bitiyor.
1, 2, 3, 4. 5. sıramızı yapıyoruz. Son eksiltmemizi yapıyoruz. Yine ilk 2 ve son 2 de yapacağız. 1, 2. Aynı anda ikisini birden çekiyoruz ve eksiltiyoruz. Bunları normal sık iğne yapıyoruz. Son 2'de eksiltme yapacağız. İlk 2 ve son 2'de. Geldik 1, 2. 1, 2. Evet. Kaydırma yöntemiyle ilk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına batıyoruz. İkisini birden çekiyoruz. Evet, burada ipimizi keselim. Bunu arada gizleyeceğiz ya da iğneyle hemen aralardan döndürebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Bakın bu sıramız bitti. Geleceğiz şimdi bu tarafa. Hemen bir zincir çekip ipimizi sıkılayalım. Arada 9 boşluk bırakmıştık. Sayalım. 1, 2, bir dakika şöyle başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'un yanındakinden aynı şekilde girip yine ilk yaptığımız buradaki sap gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sık iğne yapıp hemen burayı da sayalım. Karşı tarafla eşit mi diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eşit. Hemen dönüyoruz. Burada yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına batıp kaydırma yapıp birleştiriyoruz. Evet, ikinci sırada burada ne yapmıştık? Eksiltme yapmıştık. Yine aynı şekilde burada da eksiltme yapacağız. Yani burada videoyu uzatmama gerek yok. Burada yaptığımızın aynısını buraya da yapıyoruz. İpi kesmeden geliyoruz. Evet, diğer taraftaki sapımızı da yaptık. Kapattıktan sonra ipimizi birazcık hafif uzunca kesiyoruz. İğne yardımıyla karşı tarafa geçireceğiz. Kapamayı hemen size biraz yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Şu şekilde yapacağız. İğnemizi öncelikle buradan geçiriyoruz. Hemen karşı tarafın burada nasıl şöyle birleştirin. İlkine geçirdim. Karşı tarafında ilk sık iğnesinin burasından geçirip çekiyoruz. Hemen buranın iç kısmından bu şekilde geçiriyoruz. Sıkıp yine karşı tarafın buradan geçiriyoruz. Şu şekilde yapmanız kolay olacaktır. Buradan geçirdim. Hemen geçirmiş olduğumuzun yanındaki sık iğnenin içinden geçirip sıkarak devam ediyoruz. Dikiş dikermiş gibi aslında. Bütün sık iğnelerin tepe boşluğundan içinden geçirerek birleştirme yapıyoruz.
Döndürüyoruz. Hemen ilmeğin olduğu nereden geçirip burada da aynı şekilde başlangıç yaptığımız sık iğnenin tepesinden geçiriyoruz. Kağıt tip olduğu için biraz zorluyor bizi. Bunu da yaptık mı tamamdır. Elimizle hafif düzenliyoruz. İpi şimdi aralardan geçirerek gizleyeceğiz. Daha sonra da bu ipimizi iğne yardımıyla içeriye alacağız. Evet, buradaki ipimizi de birleştirdikten sonra elimizle çantamızın sapını düzenliyoruz. Evet, bakın kapama noktamız burada kaldı. Çantamız bitti. Çabuk bitsin diye çok büyük çalışmadım ben. Ama olması gereken form bu. Tabanı gösteriyorum. Yanı gösteriyorum. Olması gereken bu. Şuraya gizli çıt çıt yapılabilir. Bunu küçük bir cüzdan gibi de düşünebilirsiniz. Gizli çıt çıt yapılabilir. Ya da benim çakmış olduğum çıt çıtlardan da yapılabilir görünen. Ya da hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü bakın böyle duruyor çanta. Hani içine en kötü fazla bir şey doldursanız bile yani şu şekilde kapanıyor. Hemen şimdi askısını nasıl yapacağınızı göstereyim. En basit yer burası. Daha küçük bir tane tığa geçin lütfen. Çok ince olmasını istiyorum. Biraz uzun bırakın dikeceğimiz için. Sadece zincir çekerek bir askı oluşturacağız. Zincir çekerek küçük tığa geçtiğimiz için daha sık olacak. Sayı önemli değil. Sadece zincir çekerek yapacaksınız. İstediğiniz boyuta gelene kadar zincir çekebilirsiniz. İstediğiniz boyuta kadar zincir çekin. Ondan sonra bağlama şeklimizi göstereceğim sizlere. Evet, ben toplamda 150 adet zincir çektim. Biraz ipimi uzun bırakıp kesiyorum. Elimizle birazcık düzleyelim. Şu şekilde sıkarak. Biraz el acıtıyor ama bir eldiven veya şu şekilde yapabilirsiniz. Ben de bazen böyle yapıyorum. Şöyle gelelim lütfen. Evet. Şimdi çantamıza dikeceğiz bunu. Evet. Kapama yerini iç kısmı alacağım. Burası dışarıda kalacak. Hemen şöyle belirleyelim. Burası yapmış olduğumuz kulbun ilk sırası 1, 2. Buraya yapmayacağım. İkinci sıranın hemen ilmek sayısını da söyleyeyim. Eksiltme yaptığımız yer 2. ve 3. İkinci sıranın 3. sık iğnesinin ortasından geçiriyoruz. Burada nereye battığımız çok önemli değil aslında. Çantayı yandan çapraz taktığınızda nereden rahat görecekseniz, ama böyle çok muntazam oluyor. Bu şekilde ikinci sıranın 3. sık iğnesine batabilirsiniz. Askımı iğne yardımıyla birbirine sabitliyorum.
İğne bazen zor geçiyor. Çok sıkı sıkı yapmanıza gerek yok. Bir tane düğüm atayım. İpimi şimdi aralardan geçirerek gezleyeceğim. Evet. Şimdi kesebiliriz. Diğer tarafı da aynı şekilde bağlayacağız. İkinci sıranın 1, 2, 3. sık iğnesine batarak. Hemen orayı da bağlayalım ve gelelim. Evet, çantamız bitti. Saplarını da taktım. Dediğim gibi sap zamanla şekil alacaktır. Elinizle çekiştirebilirsiniz. Formu olması gereken bu. Bu minikliği de çok sevdim. Bunu kullanacağım kendim. Şuraya da bir çıt çıt yapacağım. Direkt cüzdan gibi kullanacağım hatta. İçerisine paralarımı ve kartlarımı koyacağım. Buna kartvizitlik sığıyor. Buna da sığar aslında. Aradaki boy farkına bakın lütfen. Bunu biraz sıkı örmüş olabilirim. Bunu çok gevşek örmüşüm. Bakın çok tatlı oldu. Üzerinde de resmini paylaşacağım. Dediğim gibi yapmış olduğum bütün çantaları ben hesabımdan satıyorum. Linki profilimde mevcuttur. Oraya da bakabilirsiniz. Çok fazla ip harcamadım. Sanırsam 100 gram bile değil bu ipler. Ama çift kullandığım için 100 grama tekabül ediyor olabilir. Bence çok tatlı oldu. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Umarım kağıt iple yaptığım videoyu daha iyi anlayabilmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.